Yönetim Katı'ndan merhaba. Bugün Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi ilk olarak tabii dün sona eren ekonomik forumun İstanbul toplantılarını konuşacağız. Bu toplantılar neden önemliydi? Sonuçları hakkında ne diyeceksiniz? Başlayalım isterseniz. Neden önemliydi? Herhalde hepimiz yani oraya katılan bilhassa herkes görmüşüzdür. Sizler de baştan sona oradaydınız. Önemli olması şöyle diyelim, bini aşkın katılımcı oldu ve kestiler bundan 3,5-4 hafta hatta önce. Yani artık katılımı kesildi. İlk başta Profesör Schwab bana sorduğunda ne kadar gelir, ne dersin diye ben en az 2000 dedim. O yok, o kadar gelmez dediler. 1000 diye düşündüler. O yüzden zaten Swiss Hotel'de yapıldı. Ama Swiss Hotel'in kapasitesi zaten 1000'di. Halbuki daha büyük bir yer olsaydı daha fazla da insan gelirdi. Mühim olan gelen insan sayısı değil. Neden önemli? Çünkü bu gelen insan sayısındaki kalite demeyeyim de Türkiye için faydalı olan gruplara şöyle bir bakarsak aşağı yukarı 300-350 kadar, ben şöyle bir baktım listeye, 350 kadar hakikaten dünyanın en önemli şirketleri orada vardı. Ve 150 kadar da top en üst CEO'larda buradaydı. Yani bunu kolay kolay çok fazla kimse bir araya getiremiyor. Evet. Kaldı ki dünyanın her tarafında şu sıralar toplantılar oluyor. Yani sadece bu World Economic Forum değil ama buraya gelmeyi tercih ettiler. Bunun da bir sebebi sadece tabii ki İstanbul'un güzelliği çok önemli bir şey. İstanbul'un in olması önemli bir şey ama bunun dışında şu sıra burası bir cazibe merkezi. Bu yüzden de buraya geldiler. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'ta düzenlediği toplantıyla şöyle bir ufak kıyaslama yaparsak ne diyeceksiniz? Orada tabii daha çok güne yayılmış bir program oluyor. Burada 2 gündü ama aslında 1,5 gün yoğundu. Bu sefer bana göre bu daha çok ekonomi ağırlıklı oldu. Yani daha fazla hakikaten iş görüşmek isteyenler geldi. Sadece bir havayı koklamak için değil. Yani bundan evvelki hele bölgesel toplantılarda çok fazla böyle bir hakiki bir iş bilateral'lar, iş görüşmeleri çok fazla olmuyordu. Bu benim dikkatimi çekti. Davos'la karşılaştırırsak Davos'ta 2000, yani bunun 2 misli kişi, hatta 2200 kişi yanlış hatırlamıyorsam toplanıyor. Fakat siz de çok iyi biliyorsunuz Davos'u. Yani oraya öyle bir dağ köyüne sıkışmak, o otellerde şey yapmak, yani tebrik etmek lazım Profesör Schwab'ı. Hala her sene o kadar önemli bir kalabalığı toplayabiliyor. Orada tabii sanat dünyası var, siyaset var, ekonomi var, bilim dünyası var. Bizde daha çok siyaset biraz daha ikinci plandaydı burada. Tabii ki 50'ye yakın devlet, hükümet başkanı ve bakanlar vardı yurt dışından. Ki o da büyük bir rakamdır, 50'ye yakın. O kadar fazla bir araya gelmez her zaman. Ama Davos'ta aşağı yukarı siyaset, ekonomi baş başa gider. Burada daha çok ekonomi ağırlıklıydı. Ama belki daha sonra sorarsınız. Bundan sonra değişik düşünüyorum. Bundan sonrasını konuşacağız ama bu toplantılar öncesinde sizinle konuşmuştuk. Bizim için, Türkiye için bir dönüm noktası olmasını bekliyordunuz. Beklediğiniz gibi Türkiye için dönüm noktası oldu mu? Dönüm noktasıyla Davos ilişkilerini mi kastediyoruz? Davos'ta işte 3,5 sene evvelki olaydan sonra daha evvel de söylemiştim. 1 minute demişti Sayın Başbakan. 1 minute, 1 dakika geçti. 3,5 sene oldu. Ve kendileri buraya geldiler. Ve ben ümit ediyorum ki bu ciddi bir alternatif de olacaktır Davos'a yakında. Ve Sayın Başbakan da bundan memnun kalmış olacak ki, yani bu gelen
gruptan ve World Economic Forum'un performansından bunun devamını ve katılımına ve devamına da uygun gördüm. Uygun baktım. Şimdi Sayın Başbakan One Minute'in rövanşını çok güzel aldı diyebiliriz. Bu benim kişisel yorumum. Gerçekten One Minute olduğunda ben de gazeteci olarak oradaydım. 3 yıl sonra çok ayrı bir noktada gördük kendimizi. İki toplantıyı da izleyen bir gazeteci olarak söylüyorum. Sizin yorumunuz ne bu konuda? One Minute toplantısında ben ön sıradaydım ve hakikaten sizin gibi her şeyiyle, her mimiyle izleme fırsatım oldu. Bu sefer dikkatimi çeken, bir kere dikkat ederseniz bir tarafında Yeni Tunus Başbakanı ve diğer tarafta da ne vardı? Filistin vardı. One Minute'te Filistin üzerine çıkmış bir olaydır. Ve konuşmasında da gene dikkat etmişsinizdir, aynı şeyleri aynı şekilde söyledi. Bu sefer de kesilmeyerek, bu sefer de sonuna kadar hepsini söyleyerek ve değişmediğimizi, tutumumuzun da değişmediğini gösterdi. Evet, çok güzel izah etti aslında. Türkiye'nin ekonomik başarısının arkasındaki politik değişimin de rol aldığını söyledi ve biz tepki gösteriyoruz. Bölgemizde bir istikrarsızlık yaratacak tehdit olduğu zaman dedi. Aynen öyle. Bir de son kapanışında herkesin, yabancıların dikkatini çeken bu Türkiye'nin artık yardım verebildiğini, yardım veren ülke olduğunu, yardım alan değil, yardım veren ülke olduğunu ve bunun getirdiği bir yandan haz kelimesini kullandı, bir yandan da mesuliyetini anlattı. Bu çok herkesin dikkatini çekti çünkü hakikaten hali hazırda Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun Türkiye yardım alıyor diye bir yardım alan ülke şeyi var. Amerikalı senatörler yardımı keselim falan diyorlar Türkiye'ye bazen. O kadar bilgisizler. Halbuki Türkiye'nin o zamanları Allah'a bin şükür çok uzun zamandır geçti. Hatta IMF'i bile biliyorsunuz hallettik diyebilirim. IMF'in en iyi borç ödeyen müşterisi durumundayız. Tam tersi Somali'den bahsetti, Kenya'dan, Afrika ülkelerinden, Habeşistan'dan bahsetti, Etiyopya'dan ve yardımın direkt yapılması lazım geldiğini, sadece yardım kurumlarının oralarda boy göstermesi için değil. Bu da yabancıların çok dikkatini çekmiş ve çok beğenmişler. Peki VEF'te başka ne sonuçlar çıktı? Ekonomi damgasını vurdu. VEF İstanbul toplantılarına dedik. Türkiye'nin ekonomik hikayesi çok konuşuldu. Yardımı geçin, aslında bizim bölgemizdeki iş adamları Türkiye'ye yatırım yapmak için adeta yarışır durumdalar. Sizin izleniminiz ne oldu? Dediğiniz doğru. Sadece yardım değil, bir yandan Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen iş adamları burada, diğer yandan da bizimkiler birçok yerde dışarıda artık yatırım yapmaya başladılar. Yatırım yapmak isteyen iş adamları çoğunlukla oldukça geç kaldıklarını gördüler. Yani 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarındaki Türkiye değil artık. Yani o derecede daha uygun fiyatla girilebilecek bir pazar yok. Ama halen çok büyük şanslar, halen çok büyük imkanlar mevcut. Diğer ülkelere baktığınızda Avrupa'da yatırım yapılacak yer Türkiye dışında şu anda yok. Yani bu büyüme, yani iki sene üst üste %8, 9, 10 büyümeden sonra dahi bu sene 4-5 büyümeden bahsedebiliyorsak bu yani Avrupa'ya bu kadar yakın bir ülkede böyle bir şey yok. Çin'i biliyoruz, işte Hindistan'ı biliyoruz ama buralarda yok. O yüzden de Türkiye'ye ben hakikaten çok gurur duyuyorum. Bazen de şunu hissedelim diyorum ya, tamam kendimize her zaman çuvaldızı batıracağız. Bundan sonra da yapmamız lazım, daha iyi olmamız lazım. Ama ara sıra da şöyle bir baktığımızda fena şeyler de olmamış diyebilmemiz lazım ki daha ileriye o moralle gidebilelim.
Peki moral dedik, aslında moral, umut, orada katılan yabancı gazetecilerin çok sorguladığı bir konuydu. Biz Türkler fazla moralli ve umutlu gözüktük. Bunu Nick Downing bana bu eleştiriyi getirdi haber kahvaltısında. Sizde de hep umut ve umuttan bahsediyorsunuz. Hani biz Türkleri fazla umutlu, moralli mi buldular? Bence, yani kötü anlamda söylemiyorum ama reel anlamda söylüyorum. Bence kıskançlık. Başka hiçbir şey değil. Çünkü çok uzun senelerdir Avrupa'da ve Batı'da şeye baktığınızda ilerisini ne görüyorsunuz diye araştırmalara baktığınızda hep negatif. Umut yok. Bizde de tam tersi. Buna sebep de bizim hakikaten büyük bir şansımız. Yani Allah izin verdi. Liderliğimiz iyi gidiyor. Yani Avrupa'daki noksan bana göre liderlik şu anda. Orada bundan 5-10 sene önce beğensek beğenmesek daha güçlü liderler vardı. Tony Blair, Gerhard Schröder, Chirac olsun. Şu anda hepsine bakıyoruz. Bir Sarkozy dönemi geçti. Merkel dönemi halen. Bakalım ne olacak bu şey. Ama bunlar daha çok popülist politikalar yapmaya çalıştılar. Hepimiz Sarkozy'yi izledik işte neler yaptığını popülizm adına. Ama bazı cesaretli kararlar alınamadı. Misalen bu toplantının önemli toplantılarından, bölümlerinden birine ben de içindeydim. Enerjiydi. Enerjide Merkel'in yaptığı Almanya için bir felakettir. Sadece Fukushima'dan sonraki bu halkın korkusundan, bir de bir eyalet seçimi vardı hemen önünde. Onu düşünerek hemen nükleer enerjiyi kaldırdı. Kömürde zaten karbondioksit kısıtlaması çok fazla ve zannetti ki bununla daha fazla oy alacak. Evet. Halbuki Alman ekonomisi şu anda %10 daha fazla para ödeyecek her sene bundan sonra enerjiye. Bizde ise biliyorsunuz tam tersi, o toplantıda enteresan neticeler de çıktı. Enerji için ne sonuçlar çıktı? Ekonomik sonuçları konuşmaya devam ediyoruz. Toplantıda Sayın Enerji Bakanımızın dışında Azerbaycan, Kuzey Irak, Kürt bölgesi Enerji Bakanı, 3 Enerji Bakanı vardı. Dana ve Eni'nin de başkanları mevcuttu. Yani bir yandan hem üretici ülkeler, bir yandan tüketici 2 tane ülke. 2 üretici, 2 tüketici, bir de Türkiye vardı. Türkiye hem transit ülkesi bu ikisinin arasında hem de tüketici durumundaydı. Ve bana göre benim gördüğüm kadarıyla Türkiye için en önemli önümüzdeki 5-10 belki daha fazla 20-30 sene içinde Kuzey Irak'tır. Onu orada görebildiniz, hissettiniz. Çünkü çok yakında günde 1 milyon, 2019'da da Azerbaycan'a yetişmek durumundalar. Günde 2 milyon varil petrol çıkarmakla. Petrol boru hattının 2 misline çıkarılması lazım Türkiye'den geçen. Gazın da bir an evvel yapılması lazım. Yani bizim hemen komşumuz. Çok fazla düşünmeye de gerek yok. Mantıklı bir çözümde. Güney Irak'a dair ne konuşuldu? Orayı atlıyor muyuz? Oraya atlamıyoruz. Şimdi realiteyi gördükten sonra alan var. Almak isteyen Avrupa var. Arada biz varız. Transit olabilecek ve almak isteyen. Veren var, satan var. Şimdi zaten buradaki biz bunlar eninde sonunda bu gelecek buraya. Eninde sonunda geleceği için şimdiden de altyapının yapılması lazım. Yani araştırmalar, boru hatları vesaire bunlar 1 sene 2 sene içinde olacak şeyler değil. Şu anda yapmaya başlamak lazım ki o zamana kadar da dediğiniz gibi Bağdat'la olan bazı sıkıntılar çözülsün. Bu çözülecek. Bunun hiçbir lamecim yok. Peki İstanbul'a gelen yatırımcıların, yabancı yatırımcıların Türkiye bakışını biraz irdeleyelim. İlgi vardı, yani iş yapmak isteyen çok iş adamı vardı dediniz. Biraz açar mısınız?
Yani şöyle diyeyim, daha eskiden ilk başta Avrupalılar gelirdi. Sonra Amerikalılar da gelmeye başladı. Şimdi dikkatinizi çekmiştir belki. Hakiki yatırım yapmak isteyen ilk defa Körfez ülkeleri de var. Nedense işte onlar bizim çok yakın kardeşlerimiz, şu bu falan filan, ama pek yatırıma gelmezdi. Sadece Boğaz'da bir ev alırlardı belki. Evet. Şu anda onlar hakikaten, ki para biliyorsunuz batıda değil artık, para doğuda. Japonlar vardı, Çinliler vardı ve Güney Koreliler vardı. Yani para, bütün dünyadaki para akımı bu son 10 sene, 15 senedir böyle batıdan doğuya doğru gidiyor. Ve gelir dağılımı da o tarafa doğru gidiyor. Güç de oraya doğru gidiyor. Amerika'da o kadar çok Çinlilerin olan büyük şirketler var ki şaşırırsınız. Evet. Ben bu sefer birazcık da o tarafların şeyine dikkat ettim. Türklerle ortaklık anlaşmaları, biliyorsunuz, hatta World Economic Forum'un içinde bir anlaşma imzaladı Doğuş Grubu ESKA ile. Evet. Bunun gibi anlaşmalar önümüzdeki 6 ay 12 ay içinde çok fazla olacak diye ümit ediyorum. Peki bu ilgiyi nasıl aslında açıklamak lazım? Benim konuştuğum mesela Suudi Arabistanlı bir şirket Türkiye'de yatırım imkanlarına bakıyor. Bahreynli sanırım Beltfon burada sanayiye yatırım yapmak istiyor, 130 milyon dolar kadar. Bu ilgiyi, daha önce olmayan bu ilgiyi neye bağlamalı? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Niye bu kadar geç uyanılıyor? Şuradan geliyorum. Sermaye oldukça ürkek bir yapıya sahip. Bu sermayenin rengi falan, dini mini de yok. Yani Amerikan olsun, Rus olsun, şu olsun, bu olsun. Böyle çekiniyorlar ve bir ülkede güzel bir istikrar gördüğünüz zaman, bir büyüme gördüğünüz zaman hemen güzel, oraya gidelim demiyorlar. Önce bir track record, yani geride 3-5 sene ne yapmışlar? Hakikaten bu işi devam ettiriyorlar mı, ona bakıyorlar. Bir de ileride ne olabileceğine bakıyorlar. Bakıyorlar ki istikrar bir miktar daha devam eder, o zaman geliyorlar. Şimdi bu zaman. Yani biz geçtiğimiz 10 seneyi ancak yeni pazarlayabiliyoruz. Yeni, evet, sadece dinlemeye değil, ilk başta 2-3 senedir bize bakıyorlar. Daha evvel bakmıyorlardı bile. Böyle bir toplantı yapamazdık biz 3-5 sene evvel. Şu anda bakmakla da değil, araştırmakla da değil, şu anda artık yeri geliyor. Zaten benim her zaman söylediğim şey, bu cari açık finansmanımızda biz kendi içimizi düzelteceğimiz zamana kadar, yani yani enerjiyi, nükleer, şu bu vesaire vesaire, katma değeri fazla, işte şu anda teşvikleri yaptık. Bu en azından 10 sene 15 sene alacak. Bu zaman zarfında ancak yatırımla yapabileceğiz bunu. Yani yabancı sermayeyle yapacağız. Bunu da yapabileceğimizi ümit ediyorum. Peki şimdi toplantıların VEF'in takvimine girmesi nasıl girer, o konuşuluyor. 2 yıl ya da 1 yıl üzerinde bir formül üzerinde çalışılıyormuş. Sayın Babacan, Başbakan Yardımcımız Bloomberg HT'de yayındaydı bu sabah, sohbet esnasında söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de vardınız Dolmabahçe Sarayı'ndaki resepsiyonda. Orada ne konuşuldu? Profesör Schwab'la benim konuşmam, bir kere bunun sürekli olması. Hatırlarsanız daha evvel de görüştük. Evet. Başarılı olduğumuz takdirde sürekli olacaktı. Bu bir kere kesinleşti. Yani biz bunu sürekli yapacağız. Zaten ilk defa World Economic Forum'un Davos'un dışında ilk defa böyle geniş bir toplantı yapıldı. Hani bazı yerler işte bu bir yöresel toplantı falan diyor. Yöresel değil. Bu Avrasya, Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu toplantısı ilk defa yapıldı. Ve bu sürekli olacağını bir kere kararlaştırdık. Ondan sonra Sayın Başbakanımızdan izin aldık. Sayın Bağış'la birlikte konuştuk. Ve dedik böyle yapmayı düşünüyoruz. Hay hay tabii ki dedi. Bir sıkıntımız yok. Yardımcı olmaya çalışırız. Benim kanaatim, şimdi onu biz World Economic Forum'la konuşuyoruz, tartışıyoruz. Benim düşüncem senelik yapmaktır. 2 senelik değil. World Economic Forum 2 senelik yapmayı düşünebiliyor. Açıkça düşüncem şu, her sene yaparsak ve her geçtiğimiz sene tabii ki daha profesyonel, daha iyisini, daha bir gelişmişini yapmayı düşünüyoruz. Bunu yaptığımız zaman Davos'a da alternatif olabiliriz.
bunu istemeyebilirler. Fettah Tahminci ile konuşuyorduk toplantılar esnasında. Yayında dedi ki Davos'un yazı İstanbul toplantıları olmalı. Olacak mı? Olabilir mi sizce? Olması için ne yapılmalı? Ona çalışacağım. Yani ben şahsen çalışacağım. Siz şahsen çalışacaksanız büyük bir şans var diyelim. Sayın Şifap size niye teşekkür etti toplantıların sonunda? Herhalde benim ofisimin, işte biliyorsunuz Gülşen Hanımlar, Banu Hanımlar hepsi son bir aylarının neredeyse %80-90 bu işe verdiler. Yardımcı olmak için. Çünkü malum Türkiye'yi tanımıyorlar. Bir sürü sıkıntılar. Yani son gece yarılarına kadar kriz çözümleriyle uğraştık. Herhalde o yüzden şey yapmışlar. Benim meselem şu, ben 92'den bu yana, rahmetli Özal'dan bu yana World Economic Forum üyesiyim. Linkler, yani tanışıklıklar, ben zaten tanıyorum hepsini. İş olarak düşünsem tam tersi, ben istemem buraya gelmelerini, herkese, bir de rakiplerimize bunları göstermeyi. Ama Türkiye için çok çok önemli. Biraz evvel söylediğim gibi. Hakikaten işin çoğu göstermek, sadece yapmak değil. Çünkü algılama çok çok önemli. Bakın biraz evvel söylediğim gibi halen daha Türkiye'nin yardım alan bir ülke olduğunu sanan Amerikalı senatörler var. Böyle toplantılarla tam tersini görüyorlar, şaşırıyorlar. Ya siz nasıl bu kadar optimistsiniz, ne kadar bu kadar rahatsınız diye şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Çok teşekkürler Sayın Zapsu. İnşallah toplantılar VEF takvimine yıllık olarak girer diyerek yönetim katını bugün burada noktalayalım. Ben teşekkür ederim. Evet, kısa bir ara, devre arası devam edecek.